Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haberimizin başlığı şöyle: 10 yaşından büyük araçlara her yıl zorunlu muayene geliyor. Değerli izleyiciler, haberimi sonuna kadar izleyin. Bakın, bu kanun, bu kural Türkiye'de de gelebilir. Tabii ki Avrupa'da oturan gurbetçilerimiz bu haberime üzüleceğine eminim. Çünkü Avrupa için geçerli olacak gibi gözüküyor. Hiç fazla vaktinizi almadan haberime geçmek istiyorum ve ondan sonra size müsaade ederseniz Avrupa, İsviçre bu konuda nasıl çalışıyor, o bilgileri de size aktarmak istiyorum. Avrupa Komisyonu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile 10 yaş ve üzeri araçlar için her yıl muayene zorunluluğu getirilmesini teklif etti. Trafik güvenliğini sağlamak için yapılması planlanan değişiklik Türkiye'de de tartışmalara neden oldu. Evet, doğru duydunuz. Türkiye'de de tartışmalara neden oldu. Onun için bakın, Türkiye'ye de bu kanun, bu kural gelebilir. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ehliyetlere yönelik ilave yaş sınırı adımları atan Avrupa Birliği, şimdi de yaşlı araçların trafikte dolaşımını kısıtlamaya hazırlanıyor. Gelişen otomobil teknolojisiyle birlikte yeni nesil otomobillerin kazalara karşı daha dayanıklı ve çevreye karşı daha hassas olduğunu belirten uzmanlar, eski otomobil kullanımını sınırlamak amacıyla 10 yaş üzeri otomobillere ek muayene zorunluluğu teklif etti. Değerli izleyiciler, bu kanun gelirse biliyorsunuz, Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan Türkiye'ye giden gurbetçilerimiz var. Bu muayeneyi 2 senede bir yaptıkları için 2 senede bir Almanya'ya dönüyorlar ve oradan yeni tüfünü yenileyip Türkiye'ye geri dönüyorlar ve orada yaşamaya devam ediyorlar. Her neyse, haberimize devam ediyorum. Yaşlı araçlara her yıl muayene zorunluluğu geliyor. Avrupa Komisyonu'nun 24 Nisan 2025'te yaptığı açıklamaya göre 10 yaş ve üzerindeki tüm otomobiller ve kamyonetler teklifin hayata geçmesi halinde her yıl muayeneden geçmek zorunda kalacak. Tabii ki değerli izleyiciler, bunun kolay bir yolu var. Yeni bir emekli oldunuz, Türkiye'ye gidip geleceksiniz 2 senede bir. Bunun kolay bir yolu var. Yeni bir araba alırsanız tabii ki onun için geçerli değil. Duyduğunuz gibi 10 seneden sonra her sene gitmesi lazım tüf almaya. Düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitsikostas, bu girişim yollarımızı daha güvenli, havamızı daha temiz hale getirecek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ifadelerini kullandı. Düzenlemenin Türkiye'ye etkisi ne olacak? Avrupa Komisyonu tarafından alınacak karar Türkiye için bağlayıcı olmayacak. Buna karşın Türkiye'de uygulanan AB uyum yasa paketleri geçmişte birçok trafik kurallarında değişikliğe neden olmuştu. Uzmanlar söz konusu uygulamanın Türkiye'de de uygulanabileceğine dikkat çekerken, geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde yaşlı araçların yenileriyle değiştirilmesi halinde sürücülerin ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesi talep edilmişti. Değerli izleyiciler, şimdi Avrupa'da bir sistem var. Avrupa Birliği herhangi bir kanunu değiştirdiği zaman biliyorsunuz, İsviçre ülkesi Avrupa Birliği'ne dahil değildir. Avrupa Birliği'nden bizim hiçbir şeyimiz yoktur. Ama Avrupa Birliği böyle bir kanunu, kuralı değiştirdiği zaman onun arkasından da tıpış tıpış İsviçre'de onlar nasıl değiştirdi, aynısını burada da uygulamaya başlıyorlar. Bunu defalarca gördük. Çeşit türlü
kurallarda. Avrupa Birliği değişti. Arkasından tıpış tıpış 1-2 sene sonra İsviçre'de de aynı uygulama yapılmaya başladı. Şimdi ne olabilir? Tabii ki Türkiye'den araçlar da Avrupa'ya devamlı geldiği için Avrupa Birliği Türkiye'yi de zorlayabilir. Yani derken biz 10 senede bir muayeneye giriyoruz. Yeni TÜV deniyor burada. TÜV alıyoruz. Kontrolden geçiriyoruz araçlarımızı. Ama siz Türkiye'den bu eski araçlarla muayene olmadan Avrupa Birliği'ne geliyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz diye gibi herhangi bir zorluklar tabii ki çıkarabilirler. Türkiye ülkesini de mecbur tutabilirler. Ve biraz evvel okuduk. Neredeydi o? Türkiye'de de tartışmalara neden oldu diye okuduk. Trafik güvenliğini sağlamak için yapılması planlanan değişiklik Türkiye'de de tartışmalara neden oldu. Yani şimdiden de tartışmaya başladıysa Türkiye'de de değişebilir. Değerli izleyiciler, baştan size söz verdim. İsviçre'de nasıl oluyor? İsviçre'de yeni bir araba aldığınız zaman ilk 5 sene zaten size ne mektup geliyor ne bir şey geliyor. Rahatsınız. Ve bu muayeneyi yapan yerler o kadar çok işleri varken yani bir 6 sene garanti geçiyor. 5 sene sonra size bir mektup gelmesi lazım evinize, arabanızı muayene için, kontrol için getirin diye, ama genelde bir 6-6,5 sene hatta sürüyor. 6 sene sonra ilk sefer gidiyorsun, alıyorsun. Ondan sonra 2 senede bir. İsviçre'de 2 senede bir. Benim bildiğime göre Almanya'da da 2 senede bir. Öbür Avrupa ülkelerini bilmiyorum. Bilenler bana yorumlarda yazarlarsa Fransa'da oturanlar, Belçika, Hollanda, İngiltere'yi bilmiyorum. Mesela Danimarka var, Finland var, İsveç var, Polonya, Macaristan, İspanya, İtalya. Bu ülkelerden de beni takip edenler yazarlarsa hepimiz öğrenmiş oluruz. Ama bildiğime göre 2 senede bir olması lazım. Ama biraz evvel dediğim gibi bu gerçekten yani olursa çok gurbetçilerimiz var. Emekli olmuş, Türkiye'de 2 sene kalıp Almanya'ya geri dönüş yapıyorlar adresine. Hem arabanın tüfünü alıyor hem yapılacak işlerini hallediyor filan fincan. Kolusuna, komşusuna, eski tanıdıklarına gidiyordur. Tüfünü alıyordur. Ondan sonra 6 ay sonra gene Türkiye'ye gidiyordur. Ondan sonra gene tekrar 2 sene tabii Türkiye'de hem kalma izni var o arabayla ve 2 sene sonra 2 sene doldu mu gene tekrar geri geliyor. 6 ay Almanya'da kalıyor. Tüfünü alıyor. Ondan sonra tekrar bu böyle devam ediyor. Değerli izleyiciler, ben de merak ediyorum. Bakalım Avrupa Birliği bu tartışmaya giriştiyse bu fazla uzuna varmaz. Burada gelir bu kanun. Ondan sonra da bakacağız bakalım Türkiye ülkemiz aynı uygulamayı yapacak mı yapmayacak mı göreceğiz. Herhangi bir değişiklik olursa bu konuda tabii ki bu kanalda, Murat Bozdağ'ın haber kanalında sizlere hemen yeni bir videoyla bu bilgileri aktarırım. Beni seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum haberimi beğenmediniz. Yalnız beni biraz beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim. Abone olmayan arkadaşlar da abone olarak bana destek olurlarsa gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.